Mehmet Yılmaz, T24. İstanbul'u arıyorum, gözlerim fal taşı. Nur içinde yatsın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Hristiyan nüfusu dengelemek amacıyla Anadolulu Müslüman Türkleri kente getirmek için ferman yayınlamıştı. Önceleri gönüllülük esasına dayanan bu göç, Anadolu'da yerleşik Türklerin isteksizliği üzerine zorunlu iskana çevrilmişti. Tarihçi Philip Mansell, İstanbul'a zorla getirilenlerin kenti bir eziyet ve ıstırap adası felaketinden toplandığı yer, fesat ve iflas kaynağı olarak gördüklerini anlatıyor. Bu dönemde saraydaki bazı zevatın şehri kıyamete kadar terk etmeyi ve harap etmeyi önerdiklerini naklediyor. Konstantinopolis, dünyanın arzuladığı şehir. İstanbul'a ne zaman güneşli bir havada baksam bu lanetli vasiyeti hatırlıyorum. Gerçi yağmur ya da kar yağarken de aklımdan geçiyor ama güneşli hava edebi kişilere daha çok uyduğu için böyle yazdım. Profesyonel deformasyon bu işte. Doğrusunu isterseniz atalarımızın bu dileğini yerine getirmek için elimizden geleni ardımıza koymadık ama yine de şu koca İstanbul'u tüketip bitiremedik. O hala en umulmadık köşesinden en beklenmeyen şekilde büyüleyici güzelliğiyle karşımıza dikiliyor ve bize meydan okuyor. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Bir halk masalına göre Tanrı İstanbul Boğazı'nı yarattıktan sonra dünyadaki her kavimden bir temsilci huzura çıkıp kendilerine haksızlık yapıldığını söylemişler. Tanrı da yarattığı dünyaya şöyle bir bakıp onlara hak vermiş. Merak etmeyin demiş. Bu boğaza öyle bir kavim yerleştireceğim ki bu güzellikten eser kalmayacak. İşte bu ilahi karar neticesinde buradayız ve Tanrı haklı çıkmak için kanıt göstermek zorunda değildir. Ben bu kentte doğmadım ve büyümedim ama hayatım burada geçti. En önemlisi bu şehirde aşık oldum. Kızım bu şehirde doğdu. Bu şehre aşkla bağlı olmam için başka ne lazım ki? Bir süredir bu şehrin sokaklarında dolaşırken tereddütler yaşıyorum. Burası benim İstanbul'um olabilir mi? Şehrin dört bir yanını şekerciler sardı. Tatlıcılar, baklavacılar, hepsi tek tek denedim. O sattıkları şey Türk baklavası değil ya da biz eskiden yediğimiz şeyin baklava olduğunu zannediyorduk. Şimdi aslı geldi. Bu mümkün olabilir mi? 1700 bilmem kaç senesinde kurulduğunu iddia eden fesli bir adam portresini, logoyu süslediği tatlıcı var mesela. Nereye gitsem o karşıma çıkıyor. Benim bildiğim Hacı Bekir, Altan, İtimat ve Cafer vardı. Bunu ne görmüş ne de duymuştum. Gerçek baklava develi ve Güllüoğlu'ydu. Hacı Bekir'in lokumu ve akidesi, İtimad'ın Hindistan cevizli şekeri, rahmetli anneannem gittiği mevlitlerde kendisi yemez, Bahadır'la bana getirirdi. Hatırlayıp yazarken gözlerim doldu. Şehrimiz biz farkında olmadan usul usul değişiyor. Beşiktaş'ta artık kazan yok. Düşünün, kazanın olmadığı bir Beşiktaş. Siyah beyaz bir film gibi biraz ama artık orası renkli sinemoskop, ekstresör lab. Tıpkı Büyükdere iskelesinde olduğu gibi. Nişantaşı'nda Alaaddin de kapandı biliyor musunuz? Hayatta en büyük rakibim ve en büyük iş ortağım. Nasıl oluyor da böyle oluyor derseniz şöyle. Blue Jean dergisini yayımladığım yıllarda Alaaddin, Bravo ve Smith Hits satardı. En önemli rakibimdi. Ama en çok dergiyi de orada satardım. Tempo'dan Aktüel'e, Blue Jean'den Playman'e kadar. Yaşadığım Rumeli Hisarı küçük bir boğaz köyü. Bakkal Ahmet günlük küçük ihtiyaçlarımızı karşılar, sabahları iskelenin karşı köşesinde simitçimiz de var. Bebekse günlük mübaya yerimiz yürüyerek 20 dakika. Santral çok şükür ki hala ayakta. Envai de öyle. Ta Yeniköy'e kadar başka kitapçı yok. Ama Bebek balık kapandı. Çerezciler ve şekerciler artıyor. Allah Bebek badem ezmesini korusun. Bu şehir yüzyıllara direndi ama artık direnme gücünü kaybediyor. Irkçılıkla suçlanabilirim ama dert değil. Arkadaşlar, yaşadığımız şehir bir Orta Doğu kentine dönüşüyor, farkında mısınız? Dar paçalı jeanler giymiş, saçları eskiden alabrus denilene benzeyen şekilde kesilmiş, ayak bileklerinden ters konik tipler, altlarında acayip otomobiller. Lawrence Durrell, İskenderiye dörtlüsünde bir erkeği bir kente bağlayan şeyin o kentte yaşayan bir kadın olduğunu yazmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Justin'de. Acaba büyük çoğunluğumuz aşkı ve sevgiyi unuttuğu için mi İstanbul'u sevmiyor, onu tüketip bitirmek için didiniyor?
Kim bilir? Boğazın serin rüzgarı yüzümü her yalayışında bana aşkı hatırlatan şey de acaba bu mu? Dün öğleden beri dilime takılmış bir şarkı var. İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar? Düşsün suya yer, erisin eski zamanlar, sarsın bizi akşamla şarap rengi dumanlar. Behçet Kemal Çağlar'ın muhteşem güftesi üzerine Münir Nurettin'in aksak usullü Nihavent şarkısı. İstanbullular ne kadar şanslı olduklarını bugün bir kez daha anlayabilecekler mi acaba? O kente kendilerini seven bir kadının ya da bir erkeğin bulunduğunu hissedebilecekler mi? İmamoğlu Bey kardeşimiz, Cumhurbaşkanı olma hayalleri kurarken farkında mı? Şehrimiz elden gidiyor. İncinin kapandığının, su başından eser kalmadığının, şehre ruhunu veren bütün esnaf lokantalarının can çekiştiğinin, çoğunun kapanmak zorunda kaldığının farkında mı? Bir belediyenin görevlerinden birinin de şehre karakterini veren kurumları ayakta tutmak olduğunu bilen yardımcıları var mı? Bina restore etmenin o ruhu canlı tutmaya yetmeyeceğini biliyorlar mı? Bu yazım Oksijen'de yayınlandıktan sonra ambleminde fes olan işletmenin ortaklarından Levent Eriş'ten bir açıklama aldım. Daha önce adını hiç duymadığım bir tatlıcının 1864 yılında kurulmuş olmasından da açıkçası kuşkuluydum. Eriş'in açıklamasına göre Hafız Mustafa 1864 yılında şimdiki Nimet ablanın karşı köşesindeki iş yerinde faaliyete başlamış olup bir şekerleme, tatlı ve poğaçanın ülkemizdeki ilk üreticisi ve mucididir. Üretip satarak uzunca seneler mevcudiyetini sürdürmüştür. Ongurlar ailesi markayı 15 yıl kadar önce satın alıp bugünkü durumuna getirmiştir. Hali hazırda İstanbul'un çeşitli yerlerinde 15, Dubai'de 3 şubesi bulunmakta olup geçtiğimiz Cuma günü Londra'da Harrods'ın tam karşısında İngiltere şubesini de hizmete açtılar. 1900 çalışanı olan işletme, ürünlerinde benim Oksijen'de yazdığım şekilde glikoz şurubu vesaire gibi katkılar kullanmadığını özellikle belirtiyor. Hafız Mustafa, 3 senede bir yapılan dünyanın en iyi tatlıcıları listesinde 2. sırada bulunuyor. Okuyucularımın bilgisine sunarım.